Pera Design'ın katkılarıyla seyir başlıyor. Green Card çıkmış kızım size dedi. Aa dedim, anlamını bile bilmiyorum Green Card'ın ne olduğunu. İş bulmak da zor, yaşamak da zor. Benim için Türkiye hava, su orada daha başkaydı. ...2014 yılında da eşimi kaybettim. Kendi ayaklarımın üzerinde duracağım ve dükkanı idare edeceğim. Başka çarem yok. Ben Hülya Kanmaz, 27 yıldır Amerika'dayım. Herkesi buradan kontrol edebiliyorum. Bazen benim müşteriler çayımı da demler. Abla çayım bitmiş, suyum bitmiş. Alın çayı demleyin o zaman diye uzatırım bile çayı. Çay bende bedavadır. İstedikleri kadar içebilirler. Kendileri demlesinler sonra giderken. Küçük bir işletmem var. Restoran. Anne yemekleri yapıyorum. 10 yıldır tek başına idare ediyorum. 12 yıl önce açmıştım bu şirketi. ...1966 yılında 1 Ocak'ta doğdum. Kendimi bildikten sonra ben Ankara Kalesi'nde büyüdüm. Ailem biraz, annem çok fedakar bir anneydi. Babam biraz alkol bağımlısıydı. Yani babamın biraz düzensiz hayatıyla birlikte biz biraz şeye düşmüşüz, yokluğa düşmüşüz. Ve Ankara Kalesi'nde çok zor şartlarda büyüdük. Ama annem çok fedakar bir anneydi. Allah rahmet eylesin. 2021 yılında kaybettim annemi. Babam da 1989 yılında vefat etti. Geçen hafta kardeşim Ankara'ya gittiler, kaleyi ziyaret ettiler. Orada bizim yaşadığımız evleri çekmişler. Resim gönderdiler bana. Ben o an o olayları yaşadım böyle. Yani kardeşim babam bize alkolik olduğu için Çeşme'ye ne derler ona, askerin nöbet tuttuğu gibi bizi Çeşme'ye nöbete gönderirdi. Ben 5 yaşındayım, kardeşim 4 yaşında. Kardeşim gelin paylaşmış 3-4 nöbeti diyerekten Çeşme'den resim paylaşmış. Alaaddin Camii'nin altından hemen böyle. Onları gördüm. Dedim bana gönderin, her yerin resimlerini gönderin. Gece saat 2-3 biz babam dedik hadi gidin Çeşme'ye. Çeşme'nin oraya gidin. 1 saat durun veya 2 saat durun gelin. Gecenin 2'si 3'ü. Yani bizi görenler de gelirdi orada yanımıza otururlardı. Babamdan korkarlardı. Alkolik çünkü ne olur ne olmaz. Belki öbürlerine ölecek. O zaman kardeşim, küçük kardeşim bebek daha. En küçük kardeşim. Ondan sonra bir kardeşim daha oldu. O da 9 aylık bebekken zatürreden öldü o da. Yani evimizde hiçbir eşyamız yok. Minderde oturuyoruz yani. Saray evimiz vardı bir tane. Saray derdik çünkü diğer evlerimiz o kadar kötüydü ki. O ev bizim için tuvaleti de içinde olduğu için saraydı. 2 oda sadece. Gaz ocağında tencerede yemek yapıyoruz, kapağına koyup yemek de değil bulgur pilavı yapıp kapağında da yiyoruz. Kaşık bile yok, çay kaşığı. Komşuların verdiği kaşıkla. Yani hatırladığım şeyler bunlar benim. Yani yokluğun en dibine kadar gördüm. Çok küçük yaşta evlendim bu bazı sebeplerden dolayı. 14 yaşında evlendim. Benim annem Gültepe'ye taşınmıştı. Babam tehdit ediyordu annemi ayrıldığı halde Ankara'dan. Annem tayin istedi, İstanbul'a geldik. Hiç bilmiyoruz İstanbul'u. Aradan aylar geçti. Annem dedi ki bir gün baban gelmiş dedi. İstanbul'da görmüşler dedi babanı dedi. Ne gariptir ki dedi, Hülya'yı özledim. Hülya'yı görmek istiyorum demiş dedi. O benim içimi yaktı. Onun çamaşırını kim yıkar? Temizliğini kim yapar? Hani bunları düşünmeye başladım bu sefer de ben. O şeyi düşündükten sonra benim kafama biraz bu yattı. Yani babama gideyim. Babamdan çok zulüm görmeme rağmen babama gitmek istedim. Öylelikle evden
ayrıldım ben. Yani babama gitmek için kaçtım evden. Eşim de Unkapanı'da oturuyorlarmış onlar da. Sonra onlar dediler biz de Ankaralıyız, biz de seni götürürüz babana dediler ama önceleri seni yalnız bırakmayız dediler. Sonra babamın alkolik olduğunu duyunca götürmek istemediler. Annene götürelim. Ben de anneme korktum. Hapsi bir döver iki döver değil mi? Niye şey yapsın? Git işte. Ortaokulu bıraktım. Bunlar da kaldım işte öyle. Çocukluk. Eşimin ailesiyle tanışıp onlarda kızları gibi kalmak, 6 ay sonra da eşimle evlenmek, annemi, kardeşlerimi 3,5 sene görmemek gibi bir zamanın dilimim var. O günler bayağı bir zordu benim için. Oğlum doğdu, ondan sonra annemle barışabildik, annemle görüşebildik. Annem beni arıyor. Türkiye'nin her yerlerinde aradı. Kayıp ilanları verdi kadıncağız. Çok çekti annem benden. Hani benim şartlarım da bana göre de öyleydi yani. Benim yapmam gereken de oydu sanki. Öyle gibi geldi bana da. ...16 yaşında anne oldum. 3 tane çocuğum var. 20 yaşına kadar 3 tane çocuğum oldu. Aslında 4 çocuğum oldu. 2 çocuğum ölü doğdu. Ama 20 yaşına kadar 4 tane çocuğum oldu. Eşim devlet memuru, lojmanda yaşıyoruz. Ama geçinemiyoruz. Ben de ona takviye olsun diye başka işler, çocuk falan bakıyordum. Ev işlerine gidiyordum. O tür şartlarda yaşıyorduk Türkiye'de. Kardeşim benden bir yaş küçük olmasına rağmen çok zeki bir çocuktur. Ve üniversite sınavında sıralamayla kazandı. Ve Bilkent Üniversitesi'nde burslu okudu. Buraya master'ını yaptı. İlk master'ı bittikten sonra New York'ta küçük bir bayan giyim mağazası açtılar. Biz de Türkiye'deyiz o sırada, lojmandayız falan. Hatta ben takıldım ona. Ya bir restoran açsaydın da biz de gelseydik falan dedim. O da yok abla dedi. Restoranın çok işi var dedi. Ama giyim kuşam öyle değil dedi. İyi dedim, Allah muvaffak etsin. Sonra öbür kardeşim onu ziyarete gelirken loto görmüş. Green Card lotosu. Abla dedi sizi ben yazdım dedi. Seni ve enişteyi yazdım dedi. İmzalayın gönderelim dedi. Ben gideceğim Amerika'ya abimin yanına dedi. Siz de imzalayın gönderin. Tamam dedik, onu gönderdik. O arada biz tayin istedik. İstanbul'a taşındık. Ankara'daydık bu arada. İstanbul'a taşındık. Annem de o arada çocuklarını görmek için buraya gelmek istedi. Emekli olmuştu. Buraya geldi. Ondan sonra bir gün sabah çocukları okula gönderiyorum. Telefon çaldı lojmanda. Açtım. Annem dedi ki dedi kızım dedi hiç bugün yeşil yeşil bir rüya gördün mü dedi bana. Dedim yok anne ama dedim oğlum görmüş dedim. Oğlum dedim dedi dedim. Anne bugün yeşil bir ayakkabı giydim dedi. Green Card çıkmış kızım size dedi. Aa dedim anlamını bile bilmiyorum Green Card'ın ne olduğunu. Aa dedim iyi yani bilmiyorum ne olacak. Tamam abla dedi, kardeşim aldı telefonu. Sen bilmiyorsun ama dedi bizim için çok önemli bu dedi. Dedim ki gidelim ama yani maddi imkanımız hiç yok. Kardeşime her türlü şartları sağladı. Gelmemizi, gitmemizi, konaklamak, yanında kaldık. Yıllarca bize sponsor oldu. Yani hiçbir annenin babanın yapamayacağını yaptı diyebilirim yani. Amerika hakkında aslında filmlerde gördüğümüzün haricinde hiçbir şey bilmiyoruz. Sadece şartların güzel olduğu, Amerika'ya gidersen kurtulursun. Yani herkesin dediği o size piyango vurmuş dediler bize mesela. Piyango vurmuş deyince biz de zannediyoruz ki yani buraya gelince ne bileyim Türkiye'deki kazancımızdan çok daha fazla kazanacağız. Bir kişi çalışacak 10 kişi yiyecek. Öyle görüyorsun yani. Ama iş öyle değilmiş. Geldik iş bulmak da zor. Yaşamak da zor. Kardeşim olmasına rağmen çok zorlandım. Geldik İngilizcemiz yok ne yapacağız ne edeceğiz diye düşünürken ilk 2-3 ay evde oturdum ben. Evde oturuyorum ben sıkılıyorum.
Orada hiç alışmışım çalışmaya. Çocuklarım büyümüş, okula gidiyorlar. Ben evde sıkılıyorum. Bir arkadaşım vasıtasıyla bir işe girdim. Bir konfeksiyon işine girdim. Hiç anlamadığım halde orada ütü işine başladım. Onlara ütü, İngilizcem de yok, Türkçe biliyorum sadece. Oradakiler de Türk. Ama sadece bir tane İspanyol bir arkadaşımız vardı, Carmen isminde. O benimle İngilizce konuşarak İngilizceyi öğretti bana ama çocuklarıma da orada kullandığımız kelimeleri, kullandığımız cisimlerin adlarını İngilizce olarak yazdırdım ve ezberledim bunları. 4 sene çalıştım orada ben. Sonra ayrıldım. Otele girdim. Büyük bir otellerden birine. Busperson olarak girdim. Onu da yani çünkü orada maaşımı alamıyordum son aylarda. 6 ay maaşımı alamadım ilk çalıştığım yerde. Bu bizi bayağı bir sıkıntıya soktu. Geçim sıkıntısına soktu. Kızımı okuldan almak zorunda kaldım. Üniversiteye başlamıştı. Ödeyemedik onun okulunu. Aldım ilk dönemi bitirdikten sonra. Oradan da maaşı alamayınca girdik bir otele. Orada ben çalıştım, oğlum çalıştı. Sonra kızım çalıştı hep birlikte. Sonra kızım o otel menecmentliği okumaya karar verdi. Onu bitirdi sonra. Buraya gelirken zaten niyetim oydu. Yani çocuklar okusun. Başka hiçbir şey istemiyorum. Allah'a çok şükür. Çocuklar okuduktan sonra da işte yani ben daha rahatladım. Lezzet Restoran. Yemeklerden bugün Ali var, nohut var, taze fasulye var, bir de patates oturtma var. Eşim aşçıydı. İşten çıkartılır veya çıkarsa gaz istasyonlarında çalışırdı. Bir ara gene bir deneme yaptık. Bir restoran açtık yıllar önce 2003 yılın sonlarında, 2004 yılında açtık. O restoran bizi bayağı yordu. Bir sene içinde iflas ettik. Kapatmak zorunda kaldık orayı. Onu kapattıktan sonra ben gene çeşitli yerlerde çalıştım. Sırf bir firmada, markette 10 yıl çalıştım. O arada kardeşlerim döndüler Türkiye'ye. Sonra küçük kızım üniversiteyi bitirdikten sonra da o da gitti Arabistan'a. Biz kaldık iyice. Büyük kızım da evlendi, Türkiye'ye yerleşti. Yani böyle kaldık 3 kişi. Eşim, ben, oğlum. Eşim de birkaç sene sonra, o kızımın evlendikten birkaç sene sonra 2014 yılında da eşimi kaybettim. Rahmetli kansere yakalandı ve 5 ay içinde vefat etti. Şoka uğradık. Ne olduğumuzu şaşırdık. Neden oldu? Birdenbire çöktü, birdenbire gitti yani. Burada sağlık koşulları hiç hoş değil. Hastanelere gitmeye korkuyoruz maddi yönden. Öyle olunca eşim gitmedi, korktu. En sonunda dayanamayınca götürdüğümüzde niye bu kadar geç kaldınız dediler. Vefatından 10 gün kalaraktan aslında kendisi dedi ki ben Türkiye'ye gideyim orada bir tedavi göreyim dedi. Aslında kendisi sonunu biliyor. Eziyet çektirmemek için yaptı aslında bize. Türkiye'ye cenaze gitmesin, ben oraya gideyim diye. Biraz o içinden geçiyordu. Birkaç sefer de ağzından söylemişti. Oğlum zorluk çekmesin beni göndermekte diye. Gitti 8 Ağustos'ta, 19 Ağustos'ta da vefat etti zaten. Tam ben de gidecektim o gün Türkiye'ye. Dükkanı satıp gideyim dedim. Orada yerleşelim tekrar dedim ama hiçbir şartım, ekonomik özgürlüğümüz yok. Hiçbir şeyimiz yok yani. Sadece bir dükkan, onda zar zor almışız. Onda zar zor idare ediyoruz. Zor zor geçindiriyor evimizi de. Ne yapacağız, ne edeceğiz derken satmaya çalıştım ama satamadım. Gittim ben öylece. Eşimi buraya bıraktım, gittim. Aynı gün vefat etmiş zaten. Ben gittiğimde cenazeyi beklettiler. Ondan bir iki hafta sonra geri geldim işte artık devam ettim ben de. Hayata devam ediyorsun mecburen. Ben de dedim artık kendi ayaklarımın üzerinde duracağım ve dükkanı idare edeceğim. Başka çarem yok. Ve 10 senedir tek başına götürmeye çalışıyorum dükkanı. Eşim öldükten sonra oğlum bana yardımcı olurdu, beraber
oturduğumuz dönemde. Götürdüm bir şekilde geldik bu şartla. Bu günlere geldim işte yani bu dükkanda. Kimseye yük olmamak için ben de elimden geldiği kadar minimum şekilde oğlumu da etrafımdaki insanları da rahatsız etmeden dükkanı idare etmeye çalışıyorum. Her şeyi kendim yapıyorum. Bulaşığımı da kendim yıkarım, temizliğini de kendim yaparım, yemeğimi de kendim yaparım, alışverişimi sabahları erkenden giderim, küçük alışverişlerimi yaparım. Türkiye'de gidiyorum, küçücük bir dükkanda 4-5 kişi çalışıyor. Ben kendimden acaba diyorum ben mi çok hamaratım yoksa ben mi diyorum ne yapıyorum diyorum yani bir tek kişi gerçekten zor. Yeni şeyler yapmaya çalışıyorum dükkanıma değişiklikler. Hani özeniyorum, evim gibi görüyorum çünkü evden çok zaman geçiriyorum ben orada. Fırında tavuk çok sevilir, bamya çok sevilir. O gün onun müşterisi gelmediyse gitmez mesela. Öyle durumlar da oluyor. Bazen de geliyorlar ya abla her gün en güzel yemekleri de hepsini bir arada yapmışsın diyorlar mesela bazen. Bazıları da geliyor bana göre yemek yok diyor gidiyor. O da oluyor yani. Yani bu yemek sektörü biraz nankör bir meslek aslında. Aslında bazen şöyle düşünüyorum, çocukluğum geliyor aklıma, Ankara Kalesi'nde yaşadığımız dönemler geliyor aklıma. O günlerden bugünlere gelmek, yani benim için uzaya gitmekten daha da zor. Çocuklarımı okuttuğum için, ne bileyim biraz görgüm arttı, kültürüm arttı, İngilizcem oldu, değişik insanlar tanıdım, dünyanın her milletinden insan tanıdım. Büyük kızım boşandı eşinden, geldi. Buraya benim yanıma 200 sene kaldı. Sonra yıllar önce isteyen çocuk, Sri Lankalı çocuk, ben yabancıyla yapamam dedi, evlenmek istemedi. Çocuk bunu hiç unutmamış. Boşandığını duyunca 16 sene sonra geldi, istedi ve evlendiler. O otelde çalışıyoruz dedim ya, o da orada çalışıyordu. O zaman görmüşlerdi. Aynı sitede oturuyormuşuz. Sitede görmüş, beğenmiş. Çocuk da Müslüman. Ondan sonra istedi o zamanlar. Benim kızım kabul etmedi. 18 yaşındayım daha evlenmek istemiyorum demişti. Dediğim gibi o çocuk da evlendi. Ondan da bir kızı var şimdi. 4 yaşında. Çok şükür. 2 kız ondan var. Bir kız da buradan var. Hep kızdan torun gidiyor bakalım. Hayırlısı. Küçük kızımın yok. O da 5-6 senelik evli ama yok onun çocuğu da. Şu anda aslına bakarsanız damadım Amerikalı, San Diego'lu. Diğer damadım Sri Lankalı. Sri Lanka'nın nerede olduğunu bilmiyordum. Yani bunları yapınca biraz karşılaştırınca güzel diyorum, iyi diyorum yani kendi kendimce. Seviniyorum. Ama dediğim gibi bir yönümde sanki böyle buruk. Yani Türkiye'den uzak kaldığım eşimden dostumu ne bileyim 2 aradayım aslında. Hani Almancıları şimdi daha iyi anlıyorum. Eskiden anlayamıyorduk ama şimdi daha iyi anlıyorum yani. Biraz aslına bakarsanız hani böyle güzel anlatıyorum da biraz çok zor yordu beni eşim. O da alkol bağımlısı oldu. Burada belki son 20 sene ev bark sahibi olamamamın sebebi de eşimdir yani. Elimize geçen 3 kuruş hep öyle yerlerde harcadığı için bereketimiz kalmadı. Eşim dediğim gibi vefat etti, 1 sene sonra ben ev aldım. Çok güzel bir yerden de ev aldım şimdi. İstanbul'dan da ev aldım. Onu eşimden sonra yaptık işte. Aklını kullansaydı biz daha önce yapardık ve eşim vefat ettiğinde ben Türkiye'ye çok daha rahat dönerdim. Yani burukluğum o benim. Benim için Türkiye demek ya her şey demek. Ne bileyim hava, su orada daha başkaydı. Ne bileyim buraya geldik sanki zaman çok daha çabuk geçti. Biz çabuk yaşlandık gibi geliyor. Yani orayı çok istiyorum bilmiyorum yani kardeşlerim de gittikten sonra mı nedendir eşimin cenazesi mezarı orada mesela. Annem oradaydı. Annemin mezarı orada. Yani orada oraya beni çeken çok şey var aslında. Burada da kalmamın sebebi oraya gidersem ben kimseye muhtaç olmadan yaşamak istiyorum. Burada hiç değilse geleceğime biraz yatırım yapayım. Burada da emekli olayım. İşte ise emekli hakkımı kazanayım ondan sonra gideyim. Benim şartlarım kendimce. Olgunlaşırsa giderim. İnşallah uçağın üstünde gideriz, altında gitmeyiz.
Pera Design seyri sundu.